Merhaba arkadaşlar. Senin için Kolay İngilizce kanalımızın A0 seviye başlangıç düzey örnek cümlelerinin 3. ve son dersinde yine beraberiz. İlk 2 dersimizde genel hatlarıyla konulara da işleyerek cümleler kurduk. 3. dersimizde öğrendiğimiz konuların yine dışına çıkmadan uzun cümleler nasıl kurulur onu anlatacağım. İlk 2 videomuzu dikkatle izleyen arkadaşların bu dersimizde zorlanacaklarını sanmıyorum. Bir önceki videolarımızı beğendiyseniz eğer, eğitimlerimizin devamlılığı için de beğenmeyi, abone olmayı, bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de zil simgesini aktif etmeyi unutmayınız. İlk cümlemizle başlayalım. 5 sene önce o bizim aile doktorumuzdu. Bu cümlemiz geçmiş zaman to be durum cümlesidir arkadaşlar. Kim aile doktorumuzdu diye sorduğumuzda o, he ya da she öznesini cümlemizin başına ekliyoruz. Burada she diyelim. Geçmiş zaman olduğu için de she was diyoruz. Hangi doktor diye sorduğumuzda bizim aile doktoru. Arkadaşlar burada ikinci dersimizde zamirleri anlatırken kısaca değinmiştim. Sahiplik ya da iyilik sıfatları olarak adlandırdığımız benim, senin, onun, bizim, sizin, onların burada bizim anlamında our ardından family doctor diyoruz. She was our family doctor. Ne zaman diye sorduğumuzda 5 sene önce, 5 years ago diyoruz. Son olarak she was our family doctor 5 years ago. Yeni bir kaynak şirket için çok önemlidir. Cümlemizde to be durum cümlesidir. Çok önemli olan ne diye sorduğumuzda yeni bir kaynak, a new source ekliyoruz. Ardından is to be fiili ve daha sonra çok önemli anlamda very important ekliyoruz. A new source is very important. Neresi için önemlidir? Şirket için. For the company ekliyoruz. Cümlemiz son olarak a new source is very important for the company. Bu konuda çok ciddi ve akıllıdır. Bu cümlemizde geniş zaman to be durum cümlesidir. Cümlemizde ciddi ve akıllı olan kim diye sorduğumuzda he yani o öznesini cümlemizin başına alırız. He'den sonra is to be fiilini ekleriz. Arkadaşlar burada ileriki derslerimizde bağlaçlar konusunda ayrıntılı olarak anlatacağım en bağlacı ve anlamına gelen bir bağlaçtır. Bu bağlacı iki ya da daha fazla bilgiyi ya da kelime gruplarını birleştirmede kullanırız. He is'den sonra very intelligent and serious sıfatlarını ekleriz. Ardından bu konuda about this subject ya da on this subject diyebiliriz. Ben burada about this subject kullandım. He is very intelligent and serious about this subject. Diğer cümlemiz tabakta peynir ve tereyağı var mıydı? Bu cümlemiz geçmiş zamanın to be soru şeklidir. Peynir ve tereyağı çoğul olduğu için geçmiş zamanın soru şekli were there diyoruz. Ardından cheese, peynir and butter, tereyağı ekliyoruz. Ardından nerede, tabakta yani tabağın üstünde anlamında on the plate diyoruz. Son olarak were there cheese and butter on the plate. Bu soruya arkadaşlar cevap olarak tabakta peynir ve tereyağı yoktu şeklinde cevap verecek olursak soru şeklinin olumsuzuyla cevap verebiliriz. There weren't cheese and butter on the plate ya da kısaca there weren't şeklinde cevap verebiliriz. Mehmet ve ben dün gece hastanedeydik. Cümlemiz geçmiş zamanın to be olmak durum cümlesidir.
Cümlemize hastanede olan kim diye sorduğumuzda Mehmet ve ben cevabını alırız. Mehmet ve ben öznesini cümlemizin en başına yerleştiriyoruz. Mehmet ve ben iki kişi yani çoğul ve geçmiş zaman olduğu için ardından were getiriyoruz. Mehmet and I were deriz. Mehmet ve ben dün gece neredeydik sorusuna hastanedeydik. Önce in edatını ardından the hospital. Ne zaman sorusuna da last night cevabını alırız. Cümlemiz son olarak Mehmet and I were in the hospital last night. Diğer cümlemiz dün matematik sınavı zordu, kolay olmadı. Bu cümlelerimizde geçmiş zaman durum cümlesidir. İlk cümlemize zor olan ne diye sorduğumuzda matematik sınavı cevabını alıyoruz ve cümlemizin en başına yerleştiririz. The math exam. Ardından geçmiş zaman ve it zamirini temsil ettiği için was getiriyoruz. Sonra difficult sıfatını ve son olarak dün, yesterday zamanı ekliyoruz. The math exam was difficult yesterday. İkinci cümlemizde ilk cümlemizle bağlantılı olduğu için tekrar the math exam demek yerine it zamirini getiriyoruz ve ardından geçmiş zamanın olumsuzu it wasn't ve daha sonra easy kolay sıfatını ekliyoruz. Cümlemiz it wasn't easy. Son olarak the math exam was difficult yesterday. It wasn't easy. Onlar burada değiller. Onlar tatildeler. Bu cümlemizde şimdiki zamanın to be durum fiiline göre çekimlenmiştir. Kim burada değil diye sorduğumuzda onlar zamiri cümlemizin en başına alırız. Sonra are to be fiili ardından nerede değiller? Burada anlamında here katıyoruz. İlk cümlemiz they are not here. Ardından gelen cümle de durum cümlesidir. Olumlu anlamda çekimlendiği için they are ardından onlar neredeler diye sorduğumuzda tatildeler, on vacation diyoruz. Cümlelerimiz son olarak they are not here, they are on vacation. Dün gece parti harikaydı. Sıkıcı değildi. Bu cümlemizde geçmiş zaman to be durum cümlesidir. Harika olan ne diye sorduğumuzda party, the party, it öznesini karşıladığı ve geçmiş zaman olduğu için ardından was getiriyoruz. The party was. Nasıl bir partiydi? Great, harika. Ve son olarak ne zaman? Dün gece, last night ekliyoruz. İlk cümlemiz the party was great last night. Sonraki cümlede sıkıcı olmayan ne? Parti ikinci cümlede tekrar the party belirtmek yerine aynı özneyi karşıladığı, onu temsil eden it zamirini kullanacağız. Ve ardından geçmiş zaman olumsuzu it wasn't diyoruz. Son olarak sıkıcı sıfatını ekliyoruz. It wasn't boring. Cümlelerimiz the party was great last night. It wasn't boring. Diğer cümlemiz evimizde bir piyano var. Piyano 200 yaşında. Bu cümlemizde şimdiki zamanda konumsal bir varlıktan bahsettiği için there is are yapısını kullanacağız. Bir piyano olduğu için there is ve ardından a piano diyoruz. Nerede piyano var? Evimizin içinde. In our house. There is a piano in our house. İkinci cümlemizde şimdiki zaman to be durum cümlesidir. 200 yaşında olan ne? The piano is diyoruz. Ardından
200, 200 ve yaşında anlamda years old ekliyoruz. Cümlelerimiz son olarak There's a piano in our house. The piano is 200 years old. Diğer cümlemiz dün çok soğuktu ama bugün çok sıcak. İlk cümlemiz geçmiş zaman to be durum cümlesidir. Soğuk olan ne diye sorduğumuzda cümlede hava ifadesi geçmemesine rağmen onu karşılayan it zamirini kullanıyoruz. It was ve ardından çok soğuk anlamında very cold sıfatını ekliyoruz. Ve ne zaman? Dün, yesterday diyoruz. It was very cold yesterday. Ardından ikinci cümlemizde şimdiki zaman to be durum cümlesidir. Fakat ama anlamına gelen but bağlacını getiriyoruz. Bu bağlaç da arkadaşlar iki zıt bilgiyi birleştirmek için kullanılır. Ardından it is çok sıcak anlamda very warm. Son olarak zaman today ekliyoruz. But is very warm today. Cümlemiz son olarak it was very cold yesterday, but is very warm today. O işveren midir yoksa işçi midir? Bu cümlelerimizi de durum cümlesinin soru şekline göre kuracağız. Kim işveren midir diye sorduğumuzda o öznesi soru olduğu için önce durum to be fiili cümlemizin başına gelir. Is. Sonra o öznesi he. Ardından bir işveren anlamında an employer ekliyoruz. Is he an employer diyoruz. Sonra yoksa anlamında or bağlacını ekliyoruz. Arkadaşlar or bağlacı ya da veya yoksa anlamına gelen iki alternatifli bir seçimin olduğunu göstermek için kullanılır. Yoksa'dan sonra özne aynı özne olduğu için tekrar is he diye yazmıyoruz ve an employee diyoruz. Cümlemiz is he an employer or an employee? Bu cümlemize cevap olarak o işverendir, işçi değildir şeklinde cevap verecek olursak ilk cümlede he is şeklinde olumlu, ardından an employer deriz. He is an employer. Sonra ardından gelen cümle olumsuz to be fiili isn't yani he isn't an employee şeklinde cevaplayabiliriz. Onlar Türkçe ve İngilizce'de çok iyiler fakat matematikte çok kötüler. Bu cümlelerimiz arkadaşlar şimdiki zaman to be durum cümlesidir. İlk cümlemizde çok iyi olan kim diye sorduğumuzda onlar öznesini ve çoğul olduğu için de are to be fiilini cümlemizin başına alırız. They are, ardından seviye olarak derecelendirme sıfatı very ve iyi anlamında good sıfatını ekliyoruz. Neyde çok iyiler? Türkçe ve İngilizce dersinde yani at Turkish and English diyoruz. Cümlemiz they are very good at Turkish and English. Sonraki cümlemiz fakat ama anlamında but bağlacı geldiğini görüyoruz. But cümlemize ekledik. Ardından matematikte kötü olan kim? Onlar anlamında to be durum cümlesi. They are ve ardından very bad sıfatını ve matematik dersinde anlamında at math ekliyoruz. They are very bad at math. Son olarak cümlemizin tamamını okursak they are very good at Turkish and English, but they are very bad at math. Diğer cümlemiz büyük annem ve büyük babam 30 yıl önce gençti. Şimdi yaşlandılar. Bu cümlemiz geçmiş zaman to be durum cümlesidir. 30 yıl önce genç olan kimdi diye sorduğumuzda büyük annem ve büyük babam cevabını alırız ve özne olarak cümlenin en başına my grandmother and grandfather öznemiz çoğul olduğu için de ardından were to be geçmiş zaman fiilini ekliyoruz. 30 yıl önce nasıldı dediğimizde
young sıfatımızı belirteç olarak ekliyoruz. Ne zaman gençti? 30 yıl önce. 30 years ago diyoruz. İlk cümlemiz My grandmother and grandfather were young 30 years ago. İkinci cümlemizde kim yaşlandılar? Onlar zamirini cümlenin başına alırız. They'den sonra to be şimdiki zaman are ekliyoruz. They are. Sonra old yaşlı sıfatını ekliyoruz. Ve son olarak ne zaman now şimdi they are all now diyoruz. Son olarak cümlemizin tamamı My grandmother and grandfather were young 30 years ago. They are old now. Diğer cümlemiz çocuklar 10 dakika önce bahçedeydi. Şimdi bahçede hiç çocuk yok. Bu cümlemizde geçmiş zaman to be durum cümlesidir. 10 dakika önce bahçede olan kimdi diye sorduğumuzda çocuklardı cevabı gelir ve cümlemizin en başına alırız. The children. Geçmiş zamanın durum cümlesi ve çoğul olduğu için ardından were getiriyoruz. The children were. Çocuklar neredeydi? Bahçede, in the garden diyoruz. The children were in the garden. Son olarak zamanı ekliyoruz. 10 dakika önce, 10 minutes ago. İlk cümlemiz The children were in the garden 10 minutes ago. İkinci cümlemizde ise konumsal varlık kavramı olduğu için there is, there are yapısını kullanacağız. Çoğul olduğu, şimdiki zaman olumsuzu olduğundan dolayı there are not ya da there aren't diyoruz. Ardından hiç anlamında any ekliyoruz. Burada biliyorsunuz arkadaşlar, any sayılabilen isimlerle kullanıldığında çoğul, sayılamayan isimlerle kullanıldığında isim tekil yazılır. Burada çocuk sayılabilen olduğu için children, çocuklar diyoruz. There aren't any children. Son olarak nerede hiç çocuk yok dediğimizde in the garden, bahçede. Ne zaman dediğimizde now kullanırız. Cümlelerimiz son olarak The children were in the garden 10 minutes ago. There aren't any children in the garden now. Sonraki cümlemiz biraz daha uzun olacak arkadaşlar. Emma Washingtonludur. O Washington'da 12 yaşında bir öğrencidir. O çok zeki bir kızdır. Emma'nın mutlu bir ailesi var. Annesi Emily bir doktor ve babası Albert gıda mühendisidir. Evleri çok büyük, hızlı kırmızı arabaları var. Onların çok parası var. Çok zengindirler. Bu cümlelerimizde ilkin Washingtonlu olan kim sorusuna Emma, ardından to be durum cümlesi olduğu için is, nerelidir ya da neredendir şeklinde sorduğumuzda Washington'dan anlamında from Washington diyoruz. Emma is from Washington. Sonraki cümlede 12 yaşında olan Emma bayan ismi olduğu için cümlenin başına she öznesini getiriyoruz. To be durum cümlesi olduğu için de she is ardından a 12 ve yaşında anlamında years old. Ardından öğrenci ismi student ekliyoruz. Nerede? In Washington. Washington'da. She is a 12 years old student in Washington. Sonraki cümle. Zeki kız olan kim? O. She yine ardından is ve sıfat tamlaması a very clever sıfatı ve kız anlamında ise girl ismini ekliyoruz. She is a very clever girl. Sonraki cümle Emma mutlu aileye sahiptir anlamında sahiplik cümlesini kuracağız. Emma ardından has sahiplik fiili ve sıfat tamlaması mutlu bir aile, a happy family ekliyoruz.
Emma has a happy family. Sonraki cümlede doktor olan kim? Emma'nın annesi. Emma yerine her zamirini ardından Mother Emily getiriyoruz. Geniş zaman to be durum olduğu için is ve ardından bir doktor anlamında a doctor diyoruz. Her mother Emily is a doctor. Sonra and ve bağlacını Emma'nın babası bağlacını Emma'nın babası Emma yerine onu temsil eden onun anlamında her zamirini ve father ekliyoruz. Albert öznesini başa alıyoruz ve ardından is ve bir gıda mühendisi anlamında food engineer diyoruz. Her mother Emily is a doctor and her father Albert is a food engineer. Evleri çok büyük olan kim? Onların zamiri ve sonra house ismi, ardından is to be ve çok büyük, kocaman, muazzam anlamda huge sıfatını ekliyoruz. Their house is huge. Sonraki cümle onlar hızlı ve kırmızı arabalara sahiptir anlamında çevireceğiz. They have. Önce sıfatlar fast red, ardından isim cars ekliyoruz. Sonraki cümle onlar çok paraya sahiptir. They have ardından çok anlamında a lot of ya da much ekleyebiliriz sayılamayan olduğu için ve ardından money sayılamayan ismimizi yerleştiriyoruz. They have a lot of money. Son cümle zengin olan kim? Onlar. They are ardından sıfatları yerleştiriyoruz. They are very rich cümlemizin tamamı. Emma is from Washington. She's a 12 years old student in Washington. She's a very clever girl. Emma has a happy family. Her mother Emily is a doctor and her father Albert is a food engineer. Their house is huge. They have fast red cars. They have a lot of money. They are very rich. Evet, bugünkü dersimiz buraya kadar. Buraya kadar anlayarak geldiysek arkadaşlar artık A1 seviyedeyiz ve temeli atmaya başladık demektir. Gelecek videomuzda A1 seviye cümlelerini, konuları da beraberinde işleyerek kuracağız. Sizler de arkadaşlar eğer videolarımızı beğendiyseniz abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.